Buradaki öğrencilerden biriyle tanıştık. 33 ülkeyi Avrupa'da gezmenizi sağlayan bir bilet. Burası ne böyle? Olmadı arabadayız. Olmadı, arabada yatacağız. Başımıza çok saçma bir şey geldi. Çok soruldu bu konu açıklamış olmama rağmen. Et fiyatlarına da bakalım, tavuk fiyatlarına bakalım. Kaçırdınız diyelim, bir sonraki trene... o neydi? Hiçbir ek ücret ödemedik, rezervasyon ücreti de yok. Arkadaşlar Londra'dan selamlar. Şu an Londra'dayım ama bir haftalık tren turuna gidiyoruz. Edinburgh'dan başlayarak yanımda kuzenim Gülşah var. Edinburgh'da bir arkadaşımız daha katılacak. Trenle, Interrail biletlerimizle bütün İngiltere'yi inşallah gezeceğiz değil mi? Birleşik Krallığı ya da Britanya mı diyeyim? Bu adı, ülkenin adı Türkçe'de karışıyor. Neyse başlıyoruz yolculuğa King's Cross tren istasyonundan. Daha önce hiç duymamış olanlar için Interrail tek bir tren biletiyle 33 ülkeyi Avrupa'da gezmenizi sağlayan bir bilet. Bunun çeşitli seçenekleri var işte 2 ayda 15 gün, 1 ayda 7 gün gibi. Bunun için daha önce çektiğim bir Interrail videom var. Ona göz atabilirsiniz daha detaylı bilgiler için. Neyse biz şu anda geldik istasyona. Bu istasyonda size tren biletimize nasıl baktığımızı göstereceğim. Bakın bu Rail Planner'de uygulama var. Londra'dan Edinburgh'u seçtim. Tren saatlerini gösteriyor. Bunlardan istediğimizi seçeceğiz. Bize uygun olan sanırım 11 kalkışlı olan tren. Bunu hemen kaydediyoruz Rail Planner'da. Onu da göstereyim. Seçtim. Save Journey diyorum ve benim biletlerimden birini burada seçiyoruz. Son biletimi seçelim ve trene buradaki QR kodumuzu gösterip binebiliyoruz. Trene bindik. Biz rezervasyon yapmamıştık. Problem olur dedik ama o kadar tatlıydı ki buradaki çalışanlar bize gösterdiler. Bir sonrakinde böyle yapın. Şimdi boş yere oturun dediler. Biz de boş bir koltuğa oturduk. Bizim biletimiz 1. sınıf. İyi ki 1. sınıf bilet almışız. Çünkü normal fiyatına baktık. Acayip pahalı. 164 pound bilet. Biz hiçbir ek ücret ödemedik. Rezervasyon ücreti de yok. Ücretsiz işte yeme içme var. Bira söyledik. Tavuklu bir sandviç söyledik. Suyumuz vesaire böyle çerez. Her şey var ve daha yolun başında olmamıza rağmen manzaralar da çok güzel. Size trenimizi gezdireyim. Burası 1. sınıf vagon. Bizim oturduğumuz yer. Gülşah. Devam ediyorum. Geldik standart 2. sınıf vagona. Burası da böyle. Aslında çok bir farkı yok ama sanki koltuk araları biraz daha dar gibi. Aileler, gençler, yaşlılar herkes seyahat ediyor. Londra sokaklarında gezdiğinizde daha çok göçmen ya da turist görüyorsunuz ama trene baktığımda daha çok İngiliz halkı burada mevcut. Seyahat ediyorlar trenle bol bol. Aslında tren seyahati İngiltere'de çok pahalı uçağa göre ama yine de insanlar tercih ediyor. Ama tabii ki bizim Interrail biletimiz var ve çok avantajlıyız. Arkadaşlar bizim tren turu bir yeme içme turuna dönüştü. Müthiş. Vallahi demin yiyecekleriniz vardı. Şimdi İskoç viskisi getirdiler. Onu da içiyoruz. Gerçekten bayağı keyifli. Tahminler daha keyifli. Manzaralarımız da çok güzel. Çiçekler, kırlar. Full tarlaların içinden Aynen. geçiyoruz. Muhteşem lezzetli Interrail bileti alırsanız bence bir tık daha fazla ödeyip first class alın. Ama tabii bu her ülkede olmuyor. Şimdi İngiltere'de böyle ama bazı ülkelerde de bu kadar ikram olmuyor. İngiltere'yi sevdik bu konuda. Vallahi keyfimiz yerinde. Aynen. Şerefle dur. Hop. Trenin tuvaletini merak edenler için hemen gösteriyorum. Böyle geniş, kocaman bir tuvaleti var. Tabii her yerdeki böyle değil. Temiz ve ferah bir tuvalet. Bu defa trene rezervasyon yaptırmadan bindiğimiz için cam kenarında değildik. Ama böyle boş olan yerlere sürekli oturup böyle manzarayı izledik. Gülşah da orada. Bizim yanımızda oturan hanımefendiler de o kadar tatlılardı ki yol boyunca değil mi? Onlarla da sohbet ettik. Şu an bizi anlamıyorlar ama çok iyiler insanlar böyle. Bilmiyorum İngilizler hep soğuk diyebiliriz ama aslında Trene bindiğimizden beri o kadar yardımcı oldular. değil mi? Bize sadece yanımızdakiler değil, aynı zamanda tren çalışanları.
Aynen, tren çalışanları da herkes. Tren yolculuklarını zaten çok seviyorum ama bu beklediğimden de daha keyifli. İskoçya'ya geldik. Gülşah, senin ilk gelişin, nasıl buldun burayı? Harika. Hava çok güzel görünüyordu bu arada. Yine güzel olacak gibi ama şu an böyle bulutlu, biraz karanlık. Ama Ve buraya o buranın yakışıyor bence. tam gotik havası için bence muhteşem bir hava koşulu. Serinlik var ve bakın daha tren garındayken manzarayı göstereceğim size. Bakar mısınız? Daha burada bile kaleler, şatolar, her şey var. Gülşah, hazır mısın İskoçya turumuza? Evet. Hemen otelimize gidelim. Tren seyahatimizde çok keyifliydi. Bence manzaralar, şu bu, değil mi? Manzaralar ayrıca bir boğa için asla olmazsa olmaz. Yemesi, içmesi hepsi Değil mi? ikram. Ben gerçekten Yani beklemiyordum çok- böyle ve bir biz şey. yanımızdaki kadınlara diyoruz ki bunlar included mı? Çok keyif iyi, aldım çok çünkü güzel. her ülkede böyle olmuyor. Sadece kahve filan verebiliyorlar birinci sınıf bilet alınca. Çok keyif aldım Ya vallahi. first class olduğumuzu söylüyorum. Hayır ama bak tarihi bilet alırsanız biraz fiyat farkı oluyor ama en azından böyle keyifli, yemeli, içmeli. Ülkenin dokusunu görmek için muhteşem bir fırsat. Şimdi en kuzeyine de gideceğiz. Edinburgh'da 2 gün kalacağız. Yaşasın köyler. Sonra hadi bakalım, oraları çok merak ediyoruz. Göreceğiz hep birlikte. Edinburgh'a gelip otelimize de yerleştik. Özlem de bize katıldı. O İsviçre'den geldi. Şu anda Interrail videomda Edinburgh'u bu kadar gösteriyorum. Çünkü ayrıca bir video çekeceğim. Edinburgh videosu. Bu videonun altına da linki koyacağım. Edinburgh'u detaylı olarak oradan izleyebilirsiniz. Bu videoya da bir sonraki tren seyahatimizden İskoçya'nın kuzeyine gideceğiz. Oradan devam edeceğim. O alttaki zindanlara, mezarlıklara girelim mi? Yemek yemek için geldiğimiz şu mahallenin linçlenelim, ne olacak? Gerçeği söylüyoruz. Bu bizim et yemeklerine benziyor. 3 kişi 2 gece için buraya. Can I get one kel? Kel for hen. Dediler ki senin dizlerin çok güzel. Burada saç çıktı. Ki Türkiye'deki benzer mekanlara göre daha ucuz. Bunu çekiyor musun? Arkadaşlar, Britanya'daki Interrail seyahatimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gerçekten çok güzeldi Edinburgh. Bu sabah biz aslında kaçta biniyorduk treni? 8.38. Kaçırdık ama Interrail biletin güzel yanlarından biri de bu. Kaçırdınız diyelim. Bir sonraki trene 9.39... Oo, o neydi? Ne güzel geçti. 9.30'daki trene de yeni bir bilet almadan gidebiliyoruz. İstediğimiz trene istediğimiz zaman inip binebiliyoruz. İnşallah bu tren de Londra treni kadar konforludur. Inverness'e giden trende şey yokmuş, servis. Kafe var mı ona da emin olamadık. O yüzden böyle bir tren garındaki markette alışveriş yapalım dedik. Şimdi neler aldım kendime? Bir tane salata aldım. Ton balıklı ama içinde yumurtadan zeytinle, domatesine her şey var. Bizim kahvaltılar gibi olabilir diye düşündüm. Bu 5.25 pound. Ekmek olmadığı için böyle çoklu bir çikolatalı kruvasan seti aldım. Bu da 3.30'du galiba. 3.30. Bir tane muz. Bakın bu kaç paraymış. Bunu remove item dedim. Çok gereksiz pahalıymış. 45 penny. Kartla ödüyoruz. Totalde kahvaltım 8.55 tuttu ama bu kruvasanı yol boyunca hepimiz yeriz muhtemelen. Trenimiz kalktı. Bu treni Londra treni kadar çok sevmedim ama yine fena değil, gezdirdim. Şu an bu kahvaltımı yapmaya başladım. Güzelmiş, beni şaşırttı. Kruvasanı da yiyeceğim. Özlem daha sağlıklı takılmış. Kıyafetiyle uyumlu olsun diye. Onu da tak. Böyle. Tam bir kırmızı. Bu arada daha çıkmadık şehir dışına ama böyle evlerin şekli şemali çok güzel vallahi. trenimizi
kaçırmıştık. Bu ikinci trende aktarmalı bir tren. Perth diye bir şehirde aktarma yapacağız şimdi. İnmeden size hemen trenin içinde göstereyim. Trenin içi böyle yol boyunca nefis manzaralar vardı. Böyle daha vasat bir tren bu ama yine idare ediyor. Valizlerimizi de şuraya koyduk. Böyle hemen yine bir manzaraya bakalım. Şöyle hep çiçek tarlalarından geçiyoruz ya. İnanılmaz güzel. Bu tarafta bakalım neler var. Bu tarafta da şu an evlerin yanından geçiyoruz. Ki bunlar vasat evler. O kadar güzel taş evlerin yanından geçtik ki size anlatamam. Burası Perth Tren Garı arkadaşlar. Daha önce varlığını bilmediğim bir şehir. Avustralya'daki Perth muhtemelen ismini buradan alıyor olabilir. Şöyle göstereyim ortamı. Arkadaşlar bu İskoçya'nın kuzeyine gitmeye başladıkça manzara daha da güzelleşti. Dereler, yemyeşil alanlar, bol bol koyunlar var. Yol boyunca görüyoruz. O kadar güzel ki gerçekten mest oluyorum. Bu arada bu trenin first class'ı da gerçekten first class'mış. İnşallah tabii ikramları da öyle olur. Londra Edinburgh treninde olduğu gibi. Göreceğiz bakalım. Bunlara doğal takılın dedim. Bir videonuzu alayım. Yaptıkları hareketler. Bu trenin first class'ında sadece su veriliyormuş ki ben bunu önce başka bir şey sandım. Gittim almaya. Alüminyum kutuda su daha önce görmemiştim. Bir de yanında da böyle atıştırmalık bir şey veriyorlar. Manzaralarımız yine şahane. İskoçya'nın kuzeyine gittikçe manzaralar güzelleşiyor. İngiltere daha düzdü ve mest olarak izliyorum bütün manzarayı. Bu arada neredeyse tüm trenlerde de böyle priz de var ama bu prizler İngiltere'de 3 başlı oluyor. Ona göre yanınızda ya böyle bir başlık getirmeniz ya da converter yani Avrupa prizinden İngiltere prizine dönüştüren alet edevat getirmeniz iyi olur. Inverness'ten selamlar. Yol nasıl geçti arkadaşlar? Çok keyifli. Birazında uyudunuz da ama manzaralar falan şahaneydi. Burası bir tık daha serinmiş. O yüzden zaten üstümüze ben de bir şeyler giydim. Kızlar zaten hep giyiyordu. Şimdi burada bir saat falan kafe molası verip daha sonra havaalanına gideceğiz. Oradan araba kiralayıp buranın kırsal bölgelerini gezeceğiz. Trenin gitmediği yerlere gideceğiz. Size Inverness hakkında biraz bilgi vereyim. Burası İskoçya'nın Highlands denen dağlık bölgesinin başkenti kabul ediliyor. Nüfusu 47-48 bin civarı. Aynı zamanda Birleşik Krallığı'nda en kuzeydeki şehri. Bu bölge şatoları ve doğal güzellikleriyle ünlü. Biz de oraları gezmek için Inverness'e geldik. Buradan yola çıkacağız. Şimdi arabayı beklerken bir kafeye gidelim demiştim. Şu kafede mola veriyoruz. Bizim kızlar da içeride. Şimdi ben de gidip siparişlerimi vereceğim. Şansımıza da hava nefis. Her daim güneşli. Bakalım burada neler varmış. Çok güzel böyle tatlılar görünüyor. Kruvasanlar görünüyor. Şöyle sandviçler var. Burada da başka bir tatlılar. Siparişlerimi verdim. Americano. Bu galiba 3.85 pound'tu. Bu da Danimarka hamur işlerinden. Çok sevdiğim bir şey. Bu da galiba 3.65'ti. Gerçekten çok seviyorum ama söylemek istediğim bir şey var. Şimdi burada çalışanlarla da sohbet ettik. O kadar iyi insanlar, İskoçlar. Yolda laf atıyorlar, burada konuşuyorlar vesaire. Gerçekten tam Akdeniz insanı. Beni en çok etkileyen şeylerden birisi İskoçya'da bu. Bunu tekrar söyleyeceğim çünkü gerçekten hoşuma gitti. Onlara da söylüyorum siz Akdenizli gibisiniz diye. Arkadaşlar Inverness'te havaalanından araç kiraladık. Yola böyle devam ediyoruz. Gidilemeyecek yerlere trenle. Neyse direksiyon sağ tarafta. Ben de en son herhalde 6 sene önce ya da 7 sene önce Seyşeller'de böyle kullanmıştım ki orada yollarda çok araba yoktu. Temkinli başladım. Şu anda alıştım gibi. Sağa sola dönme. Kızlar sağ olsun bana yardımcı oluyorlar. Bazen sola çok yaklaşıyorsun diyorlar. Çünkü buradan arabalar dibime girecekmiş gibi oluyor. Ama şimdilik idare ediyorum.
Az önce arkadaşlar mola verdik ya, sonra dönüşte ben gitmeye başladım. Gülşah bir anda çığlık attı. Ters yönden şimdi giderken sıkıntı yok da. Yani. Evet, ilk başlarken sol sağ gerçekten karışıyor. Dikkat etmek gerekiyor. Böyle yollar dar ya, ben hep sola yanaşıyorum. Hız sınırları da bir tuhaf. Bazı yerlerde saatte 20 mile düşüyor ve uzun süre 20 mil gidiliyor. Sonra 60'a çıkıyor. Ama neyse, dert değil. Keyfimiz yerinde, manzaramız güzel. Gençliğimiz var. Unutmuyoruz bunları tabii ki. Memleketimizdeki durumlar her daim aklımızda. İnşallah biz de bir gün buraların böyle demokrasi seviyesine ulaşırız. Arkadaşlar biz aslında Isle of Skye'ye gidiyoruz. Burada bir ada ama oraya giderken yol üstünde Alan Donnan Kalesi diye bir kale var. Oraya gelindik. Hatta bakın şuradan size şu arkada görünen, ucu görünen kale. Şimdi oraya da gideceğim ama bu kasabayı görünce bayıldık. Kalacak yerimizi de henüz ayarlamamıştık. Acaba burada mı kalsak diyoruz. Bakar mısınız güzelliğe, evlerin güzelliğine. Havada, zaten hava konusunda çok şanslıyız. Burada böyle bir bar var. Herkes oturmuş. Lokal insanlar da var. Turistler de var. Keyfimiz çok yerinde ya ve çok ilginç. Buralarda hani ne alaka dersiniz, 5-6 kişilik bir Türk grubuyla da karşılaştık. Çok güzel ya. Bizim kızlar nerede acaba? Onları kaybettim. Kızlar! Burası ne böyle? İnanılmaz değil mi ya? Köy ayrı güzel. Buranın manzarası ayrı güzel. Bayıldım. Burası İskoçya'nın tanıtım kartpostallarında kullanılan bir kaleymiş. Arkadaşlar az önceki köyden apar topar başka bir kasabaya geldik. Kyle of Locals gibi bir şey buranın ismi. Çünkü orada restoranlar saat 9'da servis vermeyi bırakıyormuş ki biz hiç saatin farkına varmadık. Hava kararmadığı için saat 9.30'a geliyor şu anda, mesela kararmadı. Bir de konaklama yeri kalmamış. Booking.com'dan da bakıyoruz. Civarda da müsait yer görünmüyor. Bilmiyoruz ne yapacağız. Neyse göreceğiz. Bakın burada bir tane şey var dediler. Çin böyle alıp dışarıda yiyebileceğimiz. Oraya geldik. Önce bir yemek işini halledelim. Konaklamaya da bakacağız. İşte son dakikacıyız ama bakın böyle sonuçları da olabiliyor. Gösterin kızlar yemeklerimizi. Aç kalmadık baksana. Neyse, son Porsiyonlar da bayağı büyükmüş. Manzaramız var. Hiçbir şeyden şikayetçiyiz. Fakat Evet, çok arkadaşlar böyle şükür. yerlere geldiğiniz zaman şimdi hava çok geç kararıyor. Ve eğer bunu fark etmezseniz saatin kaç olduğunu, insanlar 8.30'da falan yemek servisini bırakıyorlar artık restoranlarda. Tabii konaklama yerimiz henüz yok. İnşallah bulacağız onu da. İnşallah, olmadı arabadayız. Olmadı arabada yatacağız. Onu da geçti saat. Bakın böyle. Bunlar şimdi böyle sıkıntılı gibi görünse bile ileride çok güzel anılar olarak kalıyor. Gerçekten öyle ama bak ben çok seviyorum böyle şeyleri. Arkadaşlar günaydın. Dün çok uğraşmamıza rağmen kalacak yer bulamadık. Son dakika seyahat hayatında böyle şeyler olabiliyor. Ama dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bizim dikkat etmediğimiz. Buralarda malum mesai erken bitiyor. Biz de havanın kararmamasından dolayı saatin farkına çok varamadık. O yüzden geç saatlere kadar kalacak yer tutmadık. Mesaileri bitince Booking.com'daki bütün şeyler kapandı. Görünmez hale geldi rezervasyonlar. Onun dışında kapıdan gidelim dedik birkaç yere. Tek bir görevli dahi yoktu. Hepsi en geç 7'de 8'de mesai bırakıyormuş. O yüzden arabada kalmak zorunda kaldık. Ama doğanın ortasında nefis manzaralı bir yerde yattık. Fena değildi. Hafif biraz boyun ağrısı oldu ama seyahat hayatında dediğim gibi böyle şeyler olabiliyor. Şimdi de Portree diye Isle of Skye'daki bir kasabaya geldik. Burada bir kafede mola verip sonrasında çok güzel bir böyle doğal güzellik var. Oralara yürüyüşe gideceğiz. Biz de şu kafede oturacağız. Kızlar yine önden gitti. İçerisi de böyle lokal bir
kafe gibi. Turistler de var, yerli halk da var. Siparişlerim geldi. Ben çırpılmış yumurta söyledim bu ekşi mayalı ekmek üstüne. Bu 8 pound. Kahvemde galiba 3.80 falan da americano. Su da birçok yerde olduğu gibi burada da ücretsiz. Hemen lezzetine de bakıyorum ki ben bu ekmeklere bayılıyorum. Sade. İstiyorsanız yanına 1,5 pound'a domates ve peynir eklenebiliyor yanına ya da üstüne. Güzel olmuş. Isle of Skye'ın en ünlü yerlerinden biri olan The Store isimli tepeye geldik. Bu arkada gördüğünüz tepeler, hatta daha da ünlü kısmı bir tane böyle dik bir kayalık var. Onu görmeye gidiyoruz biz de. Ama vaktimiz de kısıtlı. Ama bunu da yapmadan dönmek istemedik. Çünkü arabayı saat 4'te Inverness'te havaalanına teslim etmemiz gerekiyor. Acayip keyifli ya. Çok huzurlu böyle. Bilmiyorum ya, çok mutlu hissediyor insan. Vaktimiz kısıtlı olduğu için o dediğim dik kayalıkları göremeden dönüyoruz ama ben sizin için fotoğraflarını koyacağım buraya. Nasıldı yürüyüşümüz? Keyif aldınız mı? Tepeye çıkamasak bile manzara muazzam. Kayalıkların mitolojik tarihi de çok etkileyici. O mistik havayı mutlaka hissediyorsunuz geldiğinizde. Onun dışında bile böyle güzel bir enerji de verdi bana ya. Nefesimi içine çekince bir tertemiz gibi. Psikolojikman mı böyle geliyor bilmiyorum ama bana öyle geliyor. Çok keyif aldım yani, yarım saat bile olsa. Inverness'e döndük. Bu gece burada kalacağız. Sonra yarın sabah erkenden Cardiff'e, Galler'in başkentine doğru yola çıkacağız. Yarın uzun bir tren yolculuğumuz olacak. Galiba Londra aktarmalı gidiyoruz. İnanılmaz keyif alıyorum tren yolculuklarına ya. Bir gün binmedim. Yine de özlüyorum. Böyle manzaraları olsun, o yolda geçirilen vakit olsun. Acayip keyif alıyorum. Evimizin olduğu mahalle burası. Çok güzel değil mi Gülşah ya? Şu evlerin güzelliğine bakın. Şöyle bir 360 derece göstereyim. Ve bizim galiba arka tarafta kendi yerimiz var. Evet, şu küçük yerde biz kalacağız. Burası da ana bina. Gayet güzel görünüyor ve çok ucuza tuttuk. Bunun linkini de videonun altındaki açıklamaya koyacağım. Market fiyatlarına başlıyoruz. Muzun kilosu arkadaşlar 90 penny. Yani 45 TL civarı falan oluyor galiba. Çok ucuz ve güzel de görünüyor muz. Şimdi et fiyatlarına da bakalım. Bakın burada kıyma. Bunun yarım kilosu 3 pound. Yani 1 kilosu 6 pound. O da 300 TL ediyor. %20 yağ oranı varmış. Eğer diyorsanız ki ben %20 değil de %5 yağ oranlı isterim. Bunun da yarım kilosu 4.20. Yani 1 kilosu 8.40 ediyor. O da 400-430 TL civarı ediyor. Şimdi de tavuk fiyatlarına bakalım. Burada tavuk göğsü var. Bunun fiyatı 950 gramı 6,5 poundmuş. Kilo fiyatı da 6.84 oluyor. Yani 7 desek bile 350 TL civarı oluyor. Şimdi de makarna fiyatlarına bakalım arkadaşlar. Burada işte kelebek makarnadan rigatoni'ye ve buradaki tagliatelle'ye kadar hemen hemen hepsinin 500 gramı yarım kilosu 75 penny, o da 38 TL ediyor. Tabi bu İskoçya'daki gelirlerinde Türkiye'den çok daha yüksek olduğunu unutmayalım. Şimdi de yumurta fiyatlarına bakalım. Burada 15'li yumurta var. 2.15 poundmuş fiyatı. 110 TL civarı oluyor hemen hemen. Ben Türkiye'de zaten 15 yumurtaya neredeyse aynı parayı veriyorum. Trenle gezerken ev tutup ya da hostelde kalıp mutfakta kendi yiyeceğini hazırlamak isteyenler için örnek olsun diye bu fiyatları paylaşıyorum. Ben de ya da parklarda ekmek arası sandviç yapayım da yiyeyim diyenler olursa mesela böyle tavuk jambonlar var. 400 gramı 2.29 pound. 100 TL'den biraz daha fazla, belki 120 TL falan ediyor.
Ekmek fiyatlarına da bakalım. 85 peniye yani 1 pound'dan çok daha düşüğe ekmekler de var. Ya da böyle tahıl oranı yüksek isterseniz 2 pound'a ekmekler de var. Marketin fırından çıkmış ekmekleri de böyle 1.15'e ya da 1.50'ye alabiliyorsunuz ki bayağı büyük. Gramajına bakıyorum 800 gram ekmek. Sandviçlerin olmazsa olmazı peynir fiyatlarına da bir bakalım. Burada dilimlenmiş peynir var. 200 gram 1.39'muş. Cheddar yemek isterim diyorsanız da 2.85 ve 250 gram. Yandaki peynirlerin fiyatları da benzer seviyelerde. Arkadaşlar şu anda Cardiff'e gitmek üzere Inverness Londra trenindeyiz ama biz tabii ki yine son dakika koştur yetiştik. Özellikle Gülşah'ı koşturttum bayağı. Gerçekten kalp krizi geçiriyordum. Ama en azından güzel trene denk geldik. Ne kahvaltı söyledin de bir şeyler. Sosis. Ben de böyle yumurta söyledim. Yanında kuru fasulyem de var, kahvemiz de var ve en güzel yanı da ücretsiz olması. Çünkü birinci sınıf biletimiz olunca dahil oluyor her şey Interrail biletimize. Hep first class takılacak değiliz. Özlem'in bileti yanlışlıkla 2. sınıf olmuş. Onu ziyarete gidip geliyoruz sürekli. Bu da keyifli değil mi ama? Sen hatta daha geniş, bomboş alan. Bence gerçekten 1. 2. sınıf fark etmiyor ama şöyle, şimdi öğrenci kardeşlerimiz bu trene binecekse 1. sınıfın bir tık daha farkı var ama en azından yeme içme ücretsiz oluyor. 2. sınıf, 1. sınıf çok fark etmez ama ki öğrenci de değil aslında 27 yaş altına daha ucuz bu bilet. Biz 27'nin bir tık üstüyüz o yüzden onu kaçırdık. Arkadaşlar trenlerle ilgili şimdi önemli bir bilgi vereceğim. Avrupa'da seyahat ettiğinizde bazı trenlere önden rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Bu rezervasyonlarını da web sitelerinden yapabiliyorsunuz. Milli tren sitesi neyse o ülkenin ya da bazı ülkelerde özel şirketler oluyor. Bunu muhakkak yaptırın. Biz biraz son dakikacıyız dediğim gibi. O yüzden böyle son dakikaya bıraktık. Mesela bu Edinburgh-Londra treninde orada da aktarma yapıp Cardiff'e gideceğiz. Ama ona rağmen mesela Edinburgh'a kadar olan kısımda yer bulabildik. Ben önce komple Londra'ya baktım, bulamayınca Inverness'ten Edinburgh'a baktım. 2 kişilik yaptırmıştık. Kalan bölümde ise yer yoktu ama biz yine de trende devam ettik. Çünkü bazı insanlar rezervasyon yaptırmıyor ve bilmiyorlar. Sağ olsun bu İngiltere'de trende çalışan görevliler genelde çok yardımcı oluyor. İngiltere'de ya da İskoçya'da. Biz yine bindik, yolumuza devam edebiliyoruz. Bir de rezervasyon ücretleri oluyor. Genelde Avrupa'nın farklı yerlerinde 5 ila 10 euro arası değişebiliyor. Eğer biletiniz 2. sınıfsa bu ücreti ödüyorsunuz. 1. sınıf bilet alırsanız böyle bir rezervasyon ücreti de ödemek gerekmiyor. O yüzden dedim zaten hani özellikle gençlere zaten daha ucuz bu. 1. sınıf alındığında hem bazı trenlerde yeme içme avantajı olabiliyor hem de böyle rezervasyon ücreti ödenmemiş oluyor ve avantajlı hale gelebiliyor. İşinize yarayacak başka bir bilgi daha vermek istiyorum. Görevliler biletinizi kontrol etmeye geldiğinde Rail Planner uygulamasında, ki bunun ne olduğunu daha önceki Interrail videomda izleyebilirsiniz detaylı olarak. En altta sağdan 2. sırada My Pass var. Buna tıklıyorsunuz. Sonrasında Show Ticket yazıyor burada sarı renkle. Onu açtığınızda böyle bir QR kodu çıkıyor. Bu QR kodunu göstererek biletinizi okutabilirsiniz. Geldik şimdi Londra'ya. Çok gürültülü değil mi ya tren? Solduk. Şimdi Cardiff'e gidiyoruz. Bak bu ne demek? Bu kadar neşeli olman tren yolculuğunun Çok güzel geçiyor anlamda. değil mi? Manzaralar. Çok güzel. Yemin ederim bak 24 saat, 48 saat hatta 72 saat trende gitsem asla sıkılmam. Neyse biz şimdi başka bir şeye gidiyoruz. Tren istasyonuna. Paddington. Şu anda King's Cross'tayız değil mi? King's Cross'tan Paddington'a metro ile gidiyoruz. Galler'e gidiyoruz. 3. ülkemiz olacak. Aynen.
burada tek seferde, tek ülke, tek krallıkta 3 ülke, tek taşla 3 kuş vurmuş oluyoruz. Galler de ilginç bir ülke. Londra'nın havasına bakın. Şeyden daha sıcak. İskoçya'dan. Aslında dağlık bölgeler sıcaktı da şehirler serindi orada. Bakın burada pazar kurmuşlar ha. Böyle çeşit çeşit yiyecekler. 3 pound, 2,5 pound böyle tatlılar, matlılar bir şeyler var. Arkadaşlar başımıza çok saçma bir şey geldi. Metro ile geçerken trende inmemiz gereken durakta inmeyi unutmuşuz. Sonra bunu fark edince inelim dedik. Ben şimdi başka bir metroya biniyorum. Gülşah yanımda yok farkındaysanız. Neyse indik birinden diğerine hemen geçelim dedik. Sonra bir çocuğa sorduk burası doğru yol mu diye. Yok hayır dedi. Ondan sonra Gülşah inemedi metrodan kaldı o. Şimdi ben karşı tarafa geçtim başka trene gittim. Aktarma yapacağımız yerde inşallah buluşacağız. Bunlar da oluyor seyahat hayatında. Bu arada size de tavsiyem var. Gittiğiniz neredeyse tüm şehirlerde Avrupa'da hatta Asya'da da Google haritaları kullanarak toplu taşımada neye binmeniz gerektiğini görebilirsiniz. Şimdi Gülşah başka bir program kullanıyordu galiba. Yanıltıcı belki olabilir ama Google haritalar gerçekten çok iyi oluyor. Bakın kim geldi. Bu kadar olabilir. Ama aynı trene binmişiz bak dönüşte de. Sen arka tarafına ben ön tarafına. Ben de şimdi buradan indim. Vallahi evet nihayet Paddington'a geldik arkadaşlar. Buradan da Cardiff'e gideceğiz. Yani böyle buralarda kafamız karışır falan diye hiç düşünmeyin. Hiçbir şekilde zorluk çekmezsiniz. Çok kolay bir şekilde bulunabiliyor. Şehir içinde oradan oraya aktarma yapsanız bile dert etmeye gerek yok. Böyle burası da bayağı bir kalabalıkmış. Cardiff'e mi gidiyor bunların hepsi acaba? Memleketine dönenler de olabilir. İnsan profili de çok çeşitli değil mi burada? Şunu söyleyecektim. Asıl onu unuttum. Treninizi kaçırdınız mı? Endişelenmenize gerek yok. Bizim aslında 16.48'di. Bir sonraki trene de binebiliyoruz. Çünkü biletimiz her trende geçerli. Onlara gelince de bakın şu ekranlara bakıyoruz. Trenimiz nereden kalkıyor diye. Evet 17-18 trenine yetişiyoruz biz. Trene bineli bir saat oldu ama manzaraları yine izlemekten vakit nasıl geçti anlayamadım. Size şimdi trenimizi de gösteriyorum hemen. Bu tren de böyle. İngiltere'de trenler özelleştirilmiş olduğu için farklı firmalara ait. Mesela bunun adı GWR. Bunlar ikinci sınıf vagonlar. Genelde daha boş oluyor ve daha rahat oluyor. Ve başkalarıyla sosyalleşmek istiyorsanız burası daha iyi. First class yani birinci sınıf vagonlarda bu şekilde böyle 2 tane vagon var bu trende. Aklıma gelmişken önemli bir konudan da bahsetmek istiyorum. Bir önceki Interrail videomda çok soruldu bu konu. Açıklamış olmama rağmen demek ki dedim daha detaylı bir açıklama yapmak gerekiyor. Interrail'in web sitesinde Avrupa ülkelerindenseniz eğer Interrail bileti alabilirsiniz diyor. Avrupa dışındansanız EU Rail bileti. Türkiye bir Avrupa ülkesi arkadaşlar. Avrupa Birliği'ne üye olmak zorunda değiliz Avrupa bir ülkesi olmak için. Ama biz bir Avrupa ülkesiyiz ve Interrail'e dahil olan 33 Avrupa ülkesinden biriyiz. Mesela İngiltere de Avrupa Birliği'nde değil ama Avrupa'da ve bu Interrail'e dahil olan bir ülke. O yüzden bilet alacağınız zaman Interrail bileti almanız gerekiyor. Eğer Türkiye'de yaşıyorsanız, Türk vatandaşıysanız Interrail bileti alabilirsiniz. Arkadaşlar yeni bir ülkeden, Galler'den selamlar. Cardiff'e geldik. Selam. Ne kadar çok ülke geziyoruz. Aynı ülke halbuki hepsi de. Aynı krallık, 3 farklı ülke. İlk izlenimlerim şöyle. Daha modern yapılar burada çok gibi. Evet, bayağı. Cardiff. Biz 2 gün boyunca Galler'de olacağız. Ama burası için bu Interrail videosundan ayrıca bir video yapacağım Galler'le ilgili. Eğer izlemek isterseniz onun linkini de tabii ki bu videonun altına bırakacağım değil mi? Ama tabii ki bununla birlikte bu videonun içine de Galler'den güzel güzel görüntüler koyacağım. Buradaki herkes sadece partilemek için doğmuş gibi yaşıyor bence. Nihayet Galce konuşan birini buldum. Top! Aynı fiyatlar ama burada gelir çok daha yüksek. Kahvenin fiyatı
hem İngilizce hem Galce yazıyor. Galler 2 günde en sevdiğim ülkelerden biri haline geldi. Bir gecelik ücreti, bu otobüs durağı niye ters? Deniz kalmamış. Çünkü buralarda çok eğlenceli. Eğlence şekli yok. Arkadaşlar, Cardiff'ten gerçekten o kadar keyif aldım ki anlatamam. Bu Galler videomun içinde göreceksiniz. Şimdi yine tren garına geldik ve ülkenin kuzeybatısına doğru gidiyoruz. Fishguard diye bir balıkçı köyüne, bu gece orada kalacağız. Fishguard'a daha lokal bir tren gidiyor. Yolculuk 2 saat 45 dakika. Bunda rezervasyon da gerekmiyor. Zaten tek tip vagon var. O vagonda gidiliyor. Şimdi göstereceğim hemen trenimizde. Evet, böyle. Gülşah hemen uyumaya. Selfie. Trenimiz böyle. Bunda da yine de tuvalet vesaire var. Hatta az önce bir yemek dağıtımı da vardı. Ama tabii ücretli oluyor. Hatta şu an karşımda, hemen gösteriyorum. Bakın böyle. Burada gıdalar var. Fiyatlara da baktım. Birçok şey 1,5-2 pound civarı. En pahalı şey sıcak içecekler, kahve gibi. Onlar da 2,5 pound. İsterseniz böyle buralardan bir şey alabilirsiniz. İsterseniz de kendiniz marketten alışveriş yapıp daha uyguna getirebilirsiniz. Ki zaten İskoçya'da market videosu çekmiştim. Burada da fiyatlar muhtemelen aynıdır ya da daha ucuzdur. İmkan olursa muhakkak bir süpermarkete girip onu da gösterelim. Şimdi bir kasabada durduk. Bakın buradaki bütün kasabaların isimleri tabelalarda her iki dilde de yazıyor. Hem İngilizce hem Galce, ama Galcelerini okumak gerçekten zor oluyor. Bridgent'miş burası. Galce'de de Pent. Pent i Bont, O, G ve W, R. Trenimiz bozulmuş. Şimdi tren değiştirmemiz gerekiyormuş. Bu taraftaki platforma geçtik ama bir şey anlatacağım. Galler halkı çok iyi. Bir tane abi vardı. Sağ olsun bizim valizlerimizi kendisi, ağır bir de valizler. Bakın kocaman valizler ama adamcağız sağ olsun hiç bize sormadan indirmiş. Koca yürekliler ya. Değil mi? Sevdik biz Galler halkını. Fishguard'a vardık. Buranın Galce ismi de Abergwyn'mış. Nasıl Gülşah, ilk izlenimlerin? Mis gibi sıcacık. Rede stormor mor, hotte der mesme wibren. Interrail seyahatimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda rotamızda Oxford var. Üniversitesiyle ünlü olan bu kent. O civarda güzel köyler de varmış. İnşallah oraları da göreceğiz. Trene bindik, yine sakin. Acayip seviyorum. Demin birileriyle konuşurken kondüktör fiyat söylediler. Adam 95 pound'a almış. Mesela nereye gidiyor bilmiyorum ama ben de bakayım dedim. Bizim gittiğimiz yere de tren bileti en ucuz 72 pound'a vardı. Yani Interrail bileti almak gerçekten çok büyük avantaj sağlıyor. Böyle istediğimiz yere rahat gidip gelebiliyoruz. Mutlu oluyorum böyle olunca da. Özellikle şunu söyleyeceğim. Mesela bazı ülkelerde, atıyorum Bulgaristan'da vesaire, zaten biletler ucuz. Ama İngiltere, Norveç, İsviçre, İsveç, bu ülkelerde özellikle çok daha avantajlı oluyor bu Interrail biletleri. Yine tren değiştirdik. Bu sefer neyse ki first class varmış. İyi ki. Şimdi burada yine ikinamlarımız var. İsterseniz bir kutu açılış videosu yapabiliriz. Hemen. Birlikte. Bir adet fruit and nut barımız var şöyle. Mini popcorn. Bu oat cakes'te sürekli veriyorlar. Üstüne peynir de sürüyorlar. İşte reçelde, salça. Deneyelim bakalım. Salça. Bizim bir şeyimize benziyor ya bu koku. Böyle kuru menemen. Alalım. Bir de bakalım üstündeyken sürüp dene. Senin adına ben yaptım sesini.
peynir de olsaydı O tadından peynirli bir şey yenmezdi. var. Onunla Cips o. ben Interrail'ı defalarca bindim. Zaten çok seviyorum tren yolculuklarını. Keyif de alıyorum. Hatta bu aralar ana sayfada benim fotoğrafım var. Evet. Onu koyarız buraya. Kendisi bir Interrail. Interrail Interrail'in ana sayfasına girip bilet almak istediğinizde şu aralar beni görüyorsunuz. 3 yıldır dönüp dolaşıp koyuyorlar. Neyse Gülşah ilk defa bindi. Tren seyahatleri bazen çok uzun gidiyoruz, bazen kısa. Ben acayip keyif alıyorum ama herkes aynı keyfi almayabiliyor. O yüzden senin düşüncelerini merak ettim. Yoruluyor musun? Keyif alıyor musun? Sıkılıyor musun? Ya ben de aslında bu tarz seyahatlerden çok keyif alıyorum. Bir yerde çok uzun süreler kalamayan bir tipim kendi tatillerimde de. O yüzden böyle 2 gün bir yerde, bir gün bir yer. Yani aslında mümkün olduğu kadar kısa zaman içinde maksimum deneyimi sığdırabileceğiniz bir tatil şekli bu. Sadece hani tek yorucu kısmı o trenden o trene sürekli aktarma yaptığımız yapıyor gibi. olmak. Büyük bir valiziniz varsa elbette daha da zorlaşıyor. Ama ben taşıyorum senin için. Gerçi En evet azından Orçun teşekkür ediyorum hallediyoruz. kendisine. Biz valizle gezmeyi tercih ediyoruz. Ben öyle daha rahat ediyorum ama birçok kişi böyle sırt çantası, ben de onda hiç rahat edemiyorum. Mesela ben ilk defa 20 yaşındaki o Interrail'ı ilk defa 20 yaşında yapmıştım. O zaman özenip o çantalardan almıştım. İlk ve son kullanmam oldu. Çünkü onlar böyle taşıdıkça ağırlaşıyor. Çok saçma, hiç pratik değil. Bütün kıyafetler eziliyor, kırışıyor, büzüşüyor. O yüzden bana göre değil. Reading'e geldik. Şimdi bu işte Gülşah'ın sevmediği şeyler. Sonraki trenimiz yarım saat içinde galiba. Şimdi onu bekleyeceğiz. Belki Reading'de bir kahve içeriz. Belli olmaz. Oxford'a geldik şimdi. Otobüse yetişmeye çalışıyoruz. Otelimiz bir 3,5 kilometre uzaklıkta. Otobüste gitmemiz gerekiyormuş ama çok ucuza tuttuk. Otobüse yetiştik. Bizim dışımızda sadece bir kişi var gibi. Gerçi üst katta var. Orada da insan varsa bilmiyorum. Ücreti de 2,5 pound kişi başı ve Londra'da olduğu gibi burada da kredi kartıyla ödeme yapılabiliyor. Çok pratik. Öyle bilet alayım, yetişeyim diye bir yerlere koşturmak zorunda değilsiniz. Otelimiz burası. İsmi Easy Otel. Logosundan anladığım kadarıyla EasyJet'le bir bağlantısı olabilir. Zaten ucuz da. Yine trenden inmeden önce tuttuk burayı. 2 kişi sadece 2500 TL'ydi. Çok çok uygun fiyat. Odalar biraz küçük. 10 metrekare ama bizim odamız 20 metrekare. Biraz daha fiyat farkıyla 2500, üstelik de bizim bu fiyat farkı ödediğimiz oda. Otelin linkini videonun altına bırakacağım yine. Muhakkak göz atın. Biz şimdi Oxford'un sosyal hayatını keşfedeceğiz bugün. Yarın da turistik yerlere bakarız. Zaten son günümüz maalesef. Yarın seyahatimiz sona eriyor. Evet, yorulduk da bir yandan. Yoruldum ama yani insan hiç bitmesini istiyor. Değil mi? Çok da keyifli bir yandan. Evet. Neyse bakalım, merkezde görüşürüz. Şimdi arkadaşlar yürürken böyle hep bu tarz evler var. Dikizliyor gibi de olmayalım ama yaklaşsaydın, utanma Gülşah. Ama güzel evler. Şimdi onları göstermek istiyoruz. Gerçi bunlar bir şey değil mi? Apartman dairesi gibi de olabilir. Çünkü tek kişiye mi ait acaba? Onu tam çözemedim. Bak mesela şu ev, palmiye ağacı bile dikmiş böyle bir yerde. Kaç para acaba? Yine bir hatırlatma yapayım. Eğer bu videomu beğendiyseniz videonun altındaki beğen tuşuna basmanız beni çok mutlu eder. Kanalıma abone olmanız da oldukça motive eder. Ayrıca kanalımda başka bir Interrail videosu daha var. Onu da muhakkak izleyin eğer Interrail'a gitmeyi düşünüyorsanız. Fish and chips yemeye gidiyoruz. İngilizlerin ünlü yemeği. Çıtır balıkla. Patates kızartması Evet. aslında. Biz de şimdi Google'dan baktık. Yüksek puanı olan bir yer. İnşallah güzel çıkar.
Videomu buraya kadar izlediyseniz size aldığım bu hediyeyi de göreceksiniz. Video altına yorum yapanlardan bir kişiye bu Oxford kupasını hediye edeceğim. Gülşah bunu beğendi. O yüzden bunu seçtim. Bir tane de kendime aldım. Böyle inşallah güzel günlerde kullanırsınız. Video ile ilgili bir yorum olması önemli ve özellikle de öğrenci kardeşlerimizden birine hediye etmek istiyorum. Öğrenciyseniz onu da belirtirseniz sevinirim. Evet, manifest niyetine. Belki burada master yaparsınız, bir şey yaparsınız ya da lise öğrencisiyseniz buraya üniversiteye gelirsiniz. Hiç belli olmaz. Bekliyorum yorumları. Gülşah bize bir şey anlatacakmış. Tam restoranımıza gelmiştik. Bilin bakalım ne oldu? Ne oldu? Biz yine yemek saatini kaçırdık. Nasıl? Serve etmiyorlarmış artık. Her yerde mi öyle? Bilmiyorum, bakacağız. Aynı problemi İskoçya'da da yaşamıştık. Hatırlıyorsunuz. Hatırlamanıza gerek yok. Biz hatırlayacağız. Çünkü yaşayan bizdik. Siz, evet, videoda görmüş olmanız lazım. Havanın geç kararmasından dolayı bakın hiç saat 9 gibi değil. Biz Gözlük takıyorum. saatin farkına varmıyoruz ve sürekli yemek saatini kaçırıyoruz. Ama burası şehir yani. Hadi orası köydü. Pub'larda Yani- muhtemelen bitiyorlar ama fast food'lar var. Burası öğrenciler arasında popüler bir mekanmış. Özellikle Oxford Üniversitesi öğrencileri arasında The King's Arms. Bakalım burada var mı? Burada mezuniyet törenleri de olabilir. Tam mezuniyet zamanı ya. İçeriye de bakalım. Tamam, hemen giriyoruz. Zaten belli ne yiyeceğimiz. İçerisi de böyle. Şurada bar kısmı var. Burası da masaların olduğu kısım. Biz yine güzel bir köşe kaptık. Siparişlerimiz geldi. Fish and chips burada 18 poundmuş. Öğrenciler için özel indirim var mı bilmiyorum. Biranın ücreti de 7 pound. Böyle çıtır bu. Bakalım lezzeti nasıl, merak ediyorum. Sıcak gibi de ama. Burada sos da varmış. Güzel, çıtır ama Edinburgh'da yediğim çok daha iyiydi. Edinburgh videomda. Onu görebilirsiniz. Patateslerine bakalım hemen. Patatesle işte. Çok mükemmel değil ama güzel. Şimdi Oxford'un merkezine geldik. Bugün son günümüz, artık akşam Londra'dan uçağımız var. Normalde tren garlarında oluyordu emanet ama yokmuş. Burada böyle bir mekan bulduk. Buraya kafeye bırakılıyormuş emanete. Valizlerimizi bırakacağız ve gezeceğiz. Bakalım kaç paraymış. Valizleri bıraktık. Parça başına 6 poundmuş. Tren garına gitmeden önce alacağız ama biz burayı mesela sadece emanet sanıyorduk. Çok güzel bir kafeymiş. Şimdi burada kahvaltımızı yapalım dedik. Hemen gösteriyorum. Bakın şu tatlıları inanılmaz güzel görünüyor. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Canımız çekti. Tabii ki ben bu sinemanın baldan aldım. Tarçınlı çörek. Aslında İskandinav usulü bu. Gülşah da şu somonlu sandviçten aldı. Birer tane de Americano aldık. Fiyatları da söyleyeyim. O kadar da ucuz değilmiş burası öğrenci şehri olmasına rağmen. Mesela kahve 3.80. Hesap yapamadık. 200 TL'ye yakın bir şey ediyor. Bir de burada hani Bu da 4 pound. Deli diye geçiyor burası. Biraz organikten dolayı da yediriyor. Tamam, doğru, hepsinde yazıyordu. Şık yani, adamın muhabbeti falan çok tatlıydı. Bir de girer girmez bir tane Evet. hocayla denk geldik tabii ki. Oxford olmanın şeyi. Yani- Linguistik dil hocasıymış. Evet, dil hocasıymış. Ben de dil mezunuyum. Kore dili söyleyelim Evet, hangi ben dil olduğunu. Kore dili ve edebiyatı mezunuyum ve burada karşılaştığımız hoca beyefendi ise Japonca mı? Japonca biliyormuş aynen. Çok Galiba fazla mesela yabancının bilgisi yok bizim Türkçenin Japonca ya da Korece'ye. Evet, aynı dil ailesi. Evet, aynı dil ailesine olduğunu adam hemen bildi. İşte Oxford farkı diyoruz. İşte güzel bir tesadüf oldu o profesör beyefendiyle evet, çok tatlıydı. denk gelmek. Neyse öyle. Bize afiyet olsun şimdi. Arkadaşlar biliyorsunuz Oxford Üniversitesi ile ünlü. Biz de şu anda onun en ünlü binalarından birini görmeye geldik ama sana bir sorum var. Bakalım çalıştın mı? Oxford Üniversitesi hangi senede kurulmuş? 1096 Vay! dersimizde çalıştık. Evet. 1096 yılında kurulmuş. İngiltere'nin en eski üniversitesi mi acaba? Üniversitelerinden biri mi? Onu ben de bilmiyorum. Neyse. Önce bir şu meşhur binasını gösterip biraz daha bilgi vereceğim. Evet, o meşhur bina burası. Radcliffe Camera diye geçiyor ismi. Burası aslında bir kütüphane ama sadece öğrencilere açık. Eğer bulursam içerinin fotoğrafını da koyarım. Çok güzel görünüyordu.
Şimdi buradaki öğrencilerden biriyle tanıştık. Hemen ona birkaç soru soracağım. So you study here at Oxford. Yeah. Which college? Merton. How does it feel like to be a student in Oxford? It's one of the best in the world. Do you feel proud? Yeah, I think I was very proud when I first got yeah. accepted, but I think you kind of get used to it. It becomes something normal. Yeah. Okay. And how is it inside? They don't let us in, so. Just a big circular room with a lot of tables and stuff. Yeah. And how is the student life here? Is it like fun or just studying? I think it varies from the different colleges. We'll do student events at the college. I was reading about it. You pick up one college according to how the lifestyle and accommodation is. Yeah. Is that how you decided on the college? Yeah, so you have to apply to one particular college. You don't really know what the college is. I think the best things to pick on are speak to people in the college, see what the life is like there. Different colleges have different funding for summer projects and things. So my college is quite good at funding those. And then obviously the tutors are also different. So for a particular subject, you might have tutors. And what do you study? I forgot. Biochemistry. Students have to pay fee. Is it the same for the UK citizens? So you'll yes. pay two different fees. You'll pay your tuition fee, which is exactly the same as every other university in the UK. Okay. And then you got to pay for accommodation, which honestly my accommodation is actually cheaper than most of my friends. But it depends on the college. Thank you so much for all the information, Yeah, no problem. Aaron. Thank you. Okay. Az önce Aaron'la sohbetimizde de geçti. Bu college'lardan oluşuyor Oxford Üniversitesi aslında. İşte Trinity College, St. John's College, Jesus College gibi böyle bir değişik bir sistem var. Sen duymuş muydun bu college sistemi daha önce Gülşah? Ya evet biliyordum ama tam olarak kafamda oturtamıyordum. Bugün çocuk anlatınca daha net oldu galiba. Evet, ben de tam oturtamıyordum. Biraz da okudum onunla ilgili. Hemen anlatayım şimdi. Aslında bu tek bir üniversite ama college seçiyorsunuz. Yani aslında hukuk okuyacaksın. Farklı college'larda da şey var. Fakülte gibi bir şey değil bu. Evet. Onda da hukuk var, onda da ama şuna göre seçiyormuşsun. İşte konaklama imkanları, ondan sonra sosyal hayat ya da sana verdiği burs ya da hocalar, hani oradaki hocalarla ilgili bilgi alıyormuşsun vesaire. Buna göre college seçiyormuşsun. Ama onun dışında sen üniversitenin, Oxford Üniversitesi'nin mezunu oluyorsun. Böyle ilginç bir sistem. Burası Bodleian Kütüphanesi. Şöyle, içerisi bunun da çok güzel görünüyor. Harry Potter'ın yasaklı kitaplar bölümü de bu kütüphanede çekilmiş direkt. Bakalım gezebiliyorsak gezelim. Arkadaşlar 2,5 pound giriş ücreti verdik kütüphane göreceğiz diye. Ama ortada kütüphane yok. Sadece bu bina içinmiş. Burası Divinity School'muş. Yani İlahiyat Fakültesi olarak 1424 ile 83 arasında inşa edilmiş ve bakın Harry Potter'ın bu sahnelerinde kullanıldığı için ünlü olmuş. Kütüphane aslında bunun üst katındaymış ama oraya sanırım giriş yok. Neyse okula bağışta bulunmuş gibi düşünüp kendimizi mutlu hissedelim. Arkadaşlar bir seyahatin daha sonuna geldik. Bir hafta boyunca Birleşik Krallık'ta 3 ayrı ülke gezdik. İskoçya, Galler, İngiltere. Güzel anılar biriktirdik. Farklı deneyimler edindik. Interrail seyahatini bu yüzden seviyorum. Trende hem güzel manzaralar görüyorsunuz hem farklı yerleri keşfedebiliyorsunuz. Biz tabii Birleşik Krallık'taydık ama Avrupa'nın 33 ülkesinde siz bu biletinizle seyahat edebilirsiniz. Benim kalan günlerim vardı zaten. Ben 2 ayda 15 gün geçerli olan bilet almıştım. Daha çok günüm var. İnşallah kısmet olursa bu 2 aylık süre içinde başka yerlerde de biletimi kullanmaya devam etmek istiyorum. İnşallah size de kısmet olur Interrail seyahati ve inşallah ülkemizin ekonomisi, refahı artar ve daha çok gencimiz, sadece gençler değil herkes seyahat etme imkanını yakalar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Teşekkürler.